Merhabalar. Bugün alokasya değil tabii ki. Philodendron Florida Ghost'un saksı değişimini yapacağım. Saksını büyütmeyi planlıyorum. Çünkü kökleri içeriği sarmış durumda ve çocuk artık ne su alabiliyor ne mutlu. Bunu da sizinle beraber yapmak istedim. Hadi başlayalım o zaman. Florida Ghost ilk geldiğinde minicikti ve çok uzun süre hiçbir şekilde büyüme gerçekleştirmedi. Sadece eve alışmaya çalıştı. Sizlerin de bazılarının aldığını ve büyümediğini biliyorum çocuğun. Ama en de sonunda büyüyor arkadaşlar. Rahat olun bu konuda. Bu ara çok fazla bitkide saksı büyütme işlemi yapmam gerekiyor ama yer yok. Saksıyı büyüttüğüm zaman da işte sorun olacak. Daha fazla yere ihtiyacım olacak. O da bir sıkıntı tabii ki. Evet, böyle daha iyi oldu. Çok kuru şu an toprağım. Normalde toprak değişimi sırasında çok kuru olmasını tavsiye etmiyorum ama bugün hazır zaman bulmuşken bir değişiklik yapmak istedim. Sizin aklınızda olsa hani bir suladıktan birkaç gün sonra bu tarz bir değişim yapacaksanız yapın. Size bir göstereyim şöyle. Köklerini. Bu da güzel kızımız. Evet, pet şişede her zaman gibi. Biz bitki severler bence en güzel geri dönüşüm buyuz. Bulduğumuz her şeyi ben bazen markete falan giriyorum. Böyle alakasız hayatta hani evde kullanmayacağım şeyleri çıkmıyor. Evde kullanmayacağım şeyleri bitkiler için alıyorum. Oo. Şişeye yapışmış. Makas getirmem. Evet, pet şişe candır. Çünkü aslında şeffaf saksı candır. Çünkü köklerde ne olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Lütfen yırtılmadan. Evet. Siz de elinizden geldiğince hani bitkilerinize şeffaf saksı kullanmaya çalışın. Bunu size yakından çekmem lazım. Görüyor musunuz saksının kökleri nasıl yapıştığını? Şöyle köklere zarar vermeden elimden geldiğince kesmeye çalışacağım. Bakalım. Umarım başarırım. Evet, Florida Ghost biraz yavaş büyüyen bir arkadaşımız ama büyüdüğünde, yerine alıştığında da çok güzel bir şekilde gelişiyor bence. Başarıyorum. İnce iş yapıyorum şu an, konuşturmayın beni. Hadi. Evet. Çıktın mı? Lütfen çık. Olabildiğince minimum stres yaratmaya çalışıyorum çocuğa. Şimdi hangi mevsimde saksı büyütme işlemi yapılır? Aslında her mevsimde yapılır. Çünkü kökler yaz kış büyümeye devam ediyor. Ama ve lakin tabii ki kış döneminde biraz da böyle ışık azaldı, işte çocuklar strese girdi vesaire. O yüzden elimizden geldiğince kökleri çok kurcalamadan bir saksı değişimi yapmak, kökleri çok fazla rahatsız etmeden yapmak idealdir. Ben de şu an onu yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim. Muhtemelen tabii kuru olduğu için şu an bana eziyet ettiriyor. Çıkartıp başardım arkadaşlar.
Philodendronlar bence hani bakıldığında çok fazla böyle zorlayan bitkiler değiller. Sadece tek bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki her zaman gibi bütün bitkilerde olduğu gibi sulama düzenine. Çok fazla kök çürümesi yaptığım philodendronum oldu. Bunun da sebebi kendi tavsiyemi dinlememem oldu tabii ki. Eğer kökleri böyle saksı tamamen kuruduktan sonra sulamak her zaman daha iyi oluyor filodendronlarda. Evet, bu kökleri açmayacağım. Sadece bazılarının böyle ortasını, ucunu bulup saksıda daha rahat ilerleyebilmesi için oraları açmayı planlıyorum. Çok uzun süre dediğim gibi büyümedi. Dedim bu bitki bozuk, büyümeyecek. Sonra yavaş yavaş o kadar güzel yeni yapraklarını vermeye başladı ki aslında daha beyaz olması gerekiyor yaprakların. Ev turunu izleyenler görmüştür. Arkamdaki rafın alt kısmındaydı. Çok fazla da ışık almıyordu aslında. Çok ışık almadığı için tahminimce bu beyaz yapraklarını çıkaramadı. Şimdi karşı tarafa aldım. Daha batı cepheye bakan bir yere aldım. Orada daha güzel bir şekilde ışık alıyor. Çok güzel kök geliştirmiş. Besin verimi yaprakları büyürken kesinlikle besin kullanıyorum bütün bitkilerimde. Yani o desteği çocuklara vermemiz gerekiyor. Yoksa saksı toprağının içinde ihtiyaçları olan besin ne yazık ki bir süre sonra bitiyor. Zaten bütün o makrolar, mikrolar falan klasik besin istekleri saksı topraklarında yok bitkilerimizin. Eğer bahçe toprağı kullanmıyorsanız ama hiçbir şekilde bahçe toprağı da kullanmanızı tavsiye etmiyorum tabii ki. Sonra işte böcekler niye var, tırtıllar niye var, niye evimde solucanlar var saksı topraklarımda diye cinnet geçiriyorsunuz. Bunun sebebi hep organik materyalli toprakları kullanıyor olmanız. Onları kullandığınız sürece o böcekler vesaire gelmeye devam edecek topraklara. Şimdi philodendronlar Aroid ailesine ait. Aroid ailesi daha çok eskiden güzel bir şey yapmıştım. Video hazırlamıştım Aroid ailesiyle ilgili. Aroid bitkiler yani hangileri bunlar? Monstera için, yok Monstera için, tabii Monstera da içinde. Monstera, Philodendron, Alokasyalar çok geniş bir aile aslında. Barış çiçeği vesaire onlar da var. Ve bu ailenin ortak özelliği aslında köklerinin çok güzel hava alıyor olması gerekiyor. Yani toprakların çok güzel geçirgen olması gerekiyor. Tabii çok büyük böyle hava boşlukları vesaire onlardan bahsetmiyorum ama yani yaptığınız karışım içerisinde ağaç kabukları, İşte son zamanlarda şu tarz büyük pomza taşları koymaya başladım ben. Drenajı arttırmak için. Yani sonuçlarını göreceğim tabii. Değişiklikler yapıyorum arada toprak karışımında. Böyle sabit şeyleri çok sevmiyorum ben. Hep aynı her şey aynı olacak vesaire şeklinde. O yüzden evet alta toprak koydum. Bakalım. Birazını alabilirim. O yüzden eğer evinizde bu bitkiler varsa lütfen hani olabildiğince böyle hava karışımının fazla olduğu bir toprak karışımı yapın ki çocuklar mutlu olsunlar. Evet. Çocuk nereye eğiliyor? Bu tarafa eğiliyor. Dikleştirsem mi? Hayır. Yani dikleştirsem mi diye düşünüyorum ama bence böyle sürünücü gibi. Normalde tabii mospol gerekiyor bu çocuğa ama takmayacağım. Sürüncü gibi ilerlemesini istiyorum. Çünkü güzel duruyor ya raftan böyle kafayı uzattığında. De her şey dik dik olmaz. Bazıları yatay gidecek, bazıları dikey gidecek ki böyle değişik olsun yani görüntü. Hep aynı olmaz. Evet, güvenilir çubuğumuzla. Şimdi havayı seviyor dedim tabii ki ama öyle çok büyük hava boşluklarını da sevmiyor bu çocuklar tabii ki. Yani drenaj, minik hava boşlukları gerekiyor. İşte ağaç kabukları, perlit, pomza. Bu karışımda ne var başka? Solucan gübresi var. Şöyle kökleri de çok rahatsız etmeden. Daha demin gösterdim işte farklı boyutlarda var. Şimdi bir tane şöyle var. Dur bakayım. Bu sanırım 3-5 milimetre olması gerekiyor. Bir de bu pomzadan 8 olması gerekiyor. Yok ya 1-1,5 arası belki vardır. Bu ikisinden de karıştırdım. Tabii çok büyük olanı biraz daha az koyarak.
Özellikle işte bu regalciğimde sorun yaşadım yani. Kök çürümesi yaşadım. Onun da sebebi tabii ki büyük saksıya alırken küçük drenaj malzemeleri işe yaramıyormuş. Ben de bunu deneyimleyerek öğrenmiş oldum. Gerçi saksı büyütmeyi de çok sevmiyorum çünkü çok fazla yer kaplıyorlar ya. O kadar fazla yerim yok. Bunda kök budaması yapmak istemiyorum ama birkaç tane bitkimde sanırım kök budamasıyla saksıyı büyütmeden saksı değişimi yapmam gerekiyor. Kökleri büyüyor. Ne mutlu. Büyümesi sıkıntı. Ama işte bir sürü bitkimiz var. Bitki alıyoruz. Bunların hepsi büyüdüğünde ne olacak? Bizim peyzajda da bu hep sorunlu, böyle aralıklı dikeriz bitkileri çünkü haliyle büyüyecekler yani eninde sonunda. Büyüdükleri zaman da birbirlerinin ışığını engelliyorlar vesaire, onu da istemiyoruz ama ilk peyzaj projesini yaptığımızda genelde insanlar hani niye bu kadar az bitki kullandın tepkisi veriyorlardı. Yani bunların çocuk olduğunu ve yavaş yavaş büyüyeceklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Ona göre de yeri ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bütün bu evdeki bitkilerin büyüdüğünü düşünsenize. Evde yer kalmaz. Hele ki saksı büyütme. Evde yer kalmaz. O yüzden üstten budama, alttan budama bunların hepsini yapabiliriz. Evet, burada şimdi kökleri de görüyorum. Güzel bir şekilde böylece bir sorun olursa fark edeceğim. Evet, umarım kökler arasında biraz hava boşluğu kalmış ama şimdi toprak değişimi yaptım. Çocuk da zaten susuz olduğu için götürüp çok güzel bir şekilde sulamasını yapacağım. Ama ben yaptım, siz yapmayın. Dediğim gibi ben o riski alıyorum da siz almayın. Saksı değişiminden birkaç gün önce kesinlikle çocuğu sulayın. Bu şekilde hani ayrılmama sorunu vesaire, şimdi pet şişe olduğu için ben rahat bir şekilde kestim. Ama ve lakin başka bir saksı olsaydı bu şekilde belki de rahatça kesemeyecektim ve köklere zarar verecektim. O yüzden lütfen sulayın. Ben yaptım, siz yapmayın videosu oldu bu bir kez daha. Evet, bu varyeteli bitkilerle ilgili bir şey daha uyarısını vermek istiyorum. Şimdi NPK besinlerini anlatmıştım zaten. O besinlerde azot oranı şimdi nedir onun adı? Klorofil oranını arttırıyor bitkide ki daha rahat fotosentez yapsın. Ama varyeteli bitkilerde, özellikle beyaz varyeteli bitkilerde azot oranı çok yüksek bir besin kullanırsanız eğer o varyetenin kaybolma olasılığı mevcut. Şimdi varyeteli bitkilerle ilgili çok güzel bir videom var. İzlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ediyorum ama orada bahsetmedim bundan çünkü sonradan öğrendim ve çok mantıklı geldi bana da. Ama ben kullanmaya devam ediyorum. Şu an kullandığım besin 6-6-6 oranında. Elimde bir tane var 7-7-7. Onu da kullanacağım. Bu yeşil yaprakların sebebi o besin olabilir. Bitkilerle ilgili her şeyden önce sabırlı olacağız tabii ki. Zamanla büyüyecekler. Şimdi kızım benim eski yerine alacağım. Stresini minimuma indirmiş olacağım böylece. Yer değişikliği yapmıyorum saksı büyütme işleminden sonra. Bakalım, umarım daha da güzel bir şekilde büyüyecek. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.